Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün size sosis balondan Yusufçuk böceği nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şöyle böceğimi alttan gösterimini yapıyorum. Üstten gösterimi. Evet, antenleri, kanatları, gözü, kocaman gözleriyle ağzı. Harika bir Yusufçuk böceği. Bu Yusufçuk böceğini sizler de ailenizle, çocuklarınızla bir etkinlik olarak yapabilirsiniz. Yapımı zor değil. Sadece biraz dikkatli izlemeniz gerekiyor. Evet, şöyle Yusufçuk böceğimiz son halini gösteriyorum. Evet, bu güzel böceği nasıl yapıyoruz? Hangi malzemelerle yapıyoruz? Öncelikle onu göstermek istiyorum. 2 tane yeşil sosis balon, bir tane mavi sosis balon, 2 tane beyaz sosis balon, bir tane beyaz normal balon, kalemimiz, makasımız ve şişirme aletimizi kullanıyoruz. Hadi şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle yeşil balonlarımızdan bir tanesini ucunda 7 santim yani 7 parmak, ben kendimce öyle bırakıyorum. Ucunda mutlaka boşluk bırakınız. Balonumu bağlıyorum. Şu anda şişirdim, bağlıyorum. Ucunu göstermek istiyorum. 4-5 parmak yani 4-5 santim boşluk kalması gerekiyor. Sonra normal balonu şişiriyorum, bakın şu şekilde. Çok değil, çok az bir şekilde şişiriyorum. Bu beyaz balonla Yusufçuk böceğimizin kocaman gözlerini yapacağız. Bakın balonumu şöyle bağladım. Evet. Şimdi bu balonun tam orta yerinden iki eşit parçaya şu şekilde, bakın şu şekilde çevirerek bölüyorum. İki eşit parçaya böldüm. Evet, bu orta noktayı kaçırmadan yeşil balonumu bunun tam ortasından şu şekilde dolayarak, evet doladım bakın. Evet. Ve buraya bükerek buraya sabitliyorum. Yani gözlerini bu balonuma sıkıştırmış olduğum bu şekilde kafasını yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz. Sonra bakın şurada ufak bir yuvarlak yapıyorum devamında. Evet, 2 parmak uzunluğu olabilir. Bunu çekip çeviriyorum. Evet, şu şekilde oldu bakın. Kafasını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şöyle gösteriyorum önden. Çok güzel oldu. Mavi balonumu alıyorum. Mavi balonumu da yine ucunda 5 parmak yani 5 santim kalacak şekilde şişiriyorum. Evet, şöyle mavi balonumu da şişiriyorum. Bakın bunu sürekli tekrarlıyorum. Balonun patlamasının en büyük sebebi ucunda yeterli boşluk bırakmamaktan kaynaklanır. Çünkü her katladığımızda ucuna doğru gidiyor. Boşluğa doğru gidiyor. Evet, mavi balonumuzu şu boyun kısmına şuraya dolayarak sabitliyorum. Evet. Mavi balonumu bu şekilde yaptım. Alt kısma getirdim maviyi. Şimdi 3 parmak bir yerden yeşil balonumu katladım. Ufak bir yuvarlak yaptım. Bu ufak yuvarlağı çekip çevirdim. Şimdi bu kalan yeşil kısmı mavinin üstünde döndürerek bir halka meydana getiriyoruz. Bakın şu şekilde. Maviyi çeviriyoruz. Ve şu ufak yere geldiğimizde tekrar kıvırıp bu ufak yere doluyoruz. Şu şekilde. Evet. Kanatlarımızı buralara yerleştireceğiz. İkişer kanat olacak biliyorsunuz. Şurayı da tekrar düzeltiyorum. Evet. Yine 3 parmak uzunluğunda yeşil balonumu katlıyorum. Şu şekilde. Evet, katladım. Ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı da çekip çeviriyorum. Evet. Yine aynı şekilde yeşil balonun kalan kısmını mavinin etrafından dolanarak bir halka yapıyorum. Ve şu küçük yere geldiğimizde buraya dolayarak sabitliyorum. Evet. Şu şekle geldi bakın. Şu yeşil balonumun artık fazlalık kısmı, şurası fazlalık kısım. Evet, şöyle son şekilleri veriyorum. Evet, şu kısım fazlalık kısım. Ucundan makasla havasını kaçırıyorum. Evet, makasla havasını kaçırıyorum. Ve bunu
Şu kısmı bağlayacağım. O en son küçük yere bağlayacağım. Evet, makasla uç kısmından kesiyoruz. Evet, dikkatlice şuraya bakın şu şekilde bağlıyorum. Bağlamak çok önemli çünkü bağlamazsanız yavaş yavaş yeşil balonun havası kaçabilir. Evet, şu şekilde oldu. Mavi balonumun devamıyla alakalı şöyle 10-12 parmak santim ya da 12 santim uzunluğunda bir yerden şöyle katladım. Mavi balonumun ucundan keserek havasını kaçırıyorum ve tuttuğum yeri bağlayarak sabitliyorum. Evet, gövdesini de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi Yusufçuk böceğimizin kanatlarını yapacağız. Evet, gövdesi bu şekilde oldu. Şöyle düzeltiyorum. Evet. Şöyle önden gösterimi, yandan gösterimi. Evet, kanatlarıyla alakalı beyaz balonumu alıyorum. Ucunda yine 5 parmak boşluk kalacak şekilde, 5-6 santim boşluk kalacak şekilde beyaz balonumu şişiriyorum. Evet, şöyle. Bakın bu boşlukları özellikle söylüyorum. Bu çok önemli. Boşluk bırakmazsanız katlama esnasında patlaması çok muhtemel. Evet, şöyle beyaz balonumu bağlıyorum. Şimdi bitiş yeriyle bakın şöyle 4 parmak boşluk kaldı. 4-5 parmak boşluk kaldı. Şimdi bitiş yeriyle başlangıç yerini şöyle birbirine dolayarak bir halka oluşturuyorum. Evet. Bağladık. Şu şekilde. Şimdi bakın şöyle orta yerini buluyorum. Orta yeriyle bu bağladığım yeri aynı anda katlayıp 2 tane küçük halka oluşturuyorum. Evet, şu balonumun fazlalık kısmını makasla kesiyorum. Şimdi bakın bu oluşturduğumuz kanadımızı şu yeşil ilk halkaya, bakın şu ortadaki ilk halkaya dolayarak buraya sabitliyorum. Böylece ilk kanadını da yapmış oluyoruz. Şöyle bakın doluyorum ve buraya sabitliyorum. Evet, sabitledim. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Aynı şekilde. Bakın şu şekilde çok güzel oldu. Yine beyaz balonumu, diğer beyaz balonumu alacağım. Evet, bunu şöyle yan tarafa bırakalım. Diğer beyaz balonumu alıyorum. Yine ucunda 5 parmak boşluk kalacak şekilde, 5 santim boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Şişirdim. Yine balonumu bağlıyorum. Evet. Başlangıç yeriyle bitiş yerini şu şekilde tutup ikisini birbirine bağlıyorum. 2 kere bağlayalım, önemli. Şöyle bir uzatıyorum, orta yerini buluyorum. Orta yeriyle bağladığım yeri aynı anda çekip çeviriyorum. Evet. Ve şu fazlalık kısmı makasla kesiyorum. Makasla kestik. Şimdi bunu da en son ufak bir bağlantı yeri var diye bakın şu alt arka kısımda. Oraya dolayarak sabitliyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Ve buraya sabitliyorum. Evet. Sonra düzeltiyoruz. Şu şekilde. Kanatlarımız çok güzel oldu. Evet, Yusufçuk böceğimiz artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet, şu şekilde düzelttim. Şimdi antenlerini yapacağız. Evet, antenleriyle alakalı yeşil balonumuzu alıyoruz. Çok az bir şekilde şişiriyoruz. 5 parmak boyutunda. Şöyle bakın, çok az bir şekilde şişirdim. Balonumu bağlıyorum. Bağladım. Şimdi bu şişen kısmı 2 eşit parçaya bölüyorum.
İkinci parçayı şu şekilde elimle ileri iterek uç kısmına getiriyorum. Evet, şöyle uç kısmına getiriyorum. Evet, uç kısmına getirdim. Sonra bu ikisini şu şekilde birleştiriyorum ve orta kısmını buluyorum. Orta kısmından tutuyorum. Burayı doladım şu şekilde. Bakın şöyle kafasının şu kısmına alt taraftan şöyle dolayarak buraya getiriyorum ve antenlerini buraya bu şekilde sabitliyoruz. Evet, antenlerini de bu şekilde buraya sabitlemiş olduk. Şimdi kalemimizi alıyoruz. Şöyle kocaman gözlerimize siyah noktalarını yapıyoruz. Evet, şöyle siyah noktasını yaptık. İçinde biraz beyazlık bırakalım. Diğer tarafa da aynı şekilde siyah noktasını yapıyoruz. İçinde bir beyazlık bırakıyoruz. Ve bu şekilde ağzını yapıyoruz. Burun deliklerini yapıyoruz. Ve Yusufçuk böceğimizi bitirmiş olduk. Evet, çok şirin, güzel bir Yusufçuk böceği oldu. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.